Evet dostlar, burası Mıdıgome-le dağları değil. Burası insanı mert, soğuğu sert, Anadolu'nun Serhat şehri olan Kars'tayız. Kars'ın tam merkezindeyiz. Nasıl girdim? Çok güzel. Dostlar herkese selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biz şu an Kars Kalesi'nin hemen önünde bulunan meydandayız. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bakın. Normalde hani biz hep Şanlıurfa, Gaziantep, işte Kahramanmaraş biliriz ya. Bakın Kars'ın da Gazi Kars olduğunu ben yeni gördüm. Neden Gazi denildiğine baktığımda da dostlar biliyorsunuz ki Sarıkamış'ta 70 bin askerimiz donarak şehit olmuştu. Ondan dolayı Gazi unvanını almış bu şehrimizde. Şimdi aşkım biz tam Kars Kalesi'nin altındayız. Bakın arkamızda hemen şurada bir Kars Kalesi ve hemen yanında da 12 havarili kilise mevcut. Kars Kalesi'ne çıkmayacağız ama çıktığınızda şehri tamamen ayağımızın altında hissediyoruz. Burası yüzyıllardır savaş görmüş, el değiştirmiş, defalarca yıkılmış ve yeniden yapılmış bir yer. İlk olarak 12. yüzyılda Saltuklular döneminde yapılıyor. Sonra Timur geliyor, yıkılıyor. Osmanlı geliyor, yeniden yapılıyor. Ruslar geliyor, top atışlarıyla hasar veriyor. Yani bu kale aslında Kars'ın kaderi gibi. Kars tarih boyunca sınır şehri olmuş. Kim sınırı korumak istediyse buraya kale yapmış. Siz etrafı izlerken ben de size böyle ufak ufak bilgileri aktarayım dostlar. Osmanlı döneminde Kars Kalesi çok stratejik bir savunma noktasıymış. Ama 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ruslar kaleyi ağır top ateşinde tutuyor. Zaten o savaş sonrası Kars tamamen Rusların eline geçiyor. Şöyle düşünün dostlar. Şuralarda Osmanlı askerleri nöbet tutuyordu. Fakat savaş döneminden sonra birkaç yıl sonra Rus askerlerinin nöbet tuttuğu. Çok değişik bir duygu yani. Şimdi Kars'ın en özel yapılarından birinin önündeyiz. 12 havarili kilise. İlk baktığımızda taş bir yapı gibi görünüyor ama yaklaştıkça detaylar ortaya çıkıyor. Bu yapı 10. yüzyılda Bagratlı Ermeni Krallığı döneminde yapılmış. Yani biz şu an 1000 yıldan daha eski bir yapının önündeyiz. Bak şuralarda detaylar var. 12 havari kilise denmesinin sebebi de Dış cephede etrafında, evet. 12 havarinin kabartmaları var. Yani İsa'nın 12 öğrencisi. İsa'nın 12 öğrencisi. Evet. Zamanla bazı kabartmalar aşınmış ama hala izlerini görebiliyorsunuz. Evet, net biçimde gözüküyor dostlar. Şu anda çok güzel bir kar yağışı da var. Bu yapı tamamen kesme taşla yapılmış merkezi planlı. Yukarıdaki kubbeye dikkat edin. O dönem için inanılmaz bir mühendislik. Bir düşünsenize, bundan 1000 yıl önce bu şehirde Ermeni ustalar taş işliyor. Bu kabartmaları yapıyor ve o taş hala burada. Şöyle, Şu anda Kars'tayız. şöyle etrafı göstereyim dostlar size. Yanlış hatırlamıyorsam burası günah çıkarma odası diye hatırlıyorum. Detaylara bakar mısınız ya? Dışarıdan çok süslü gibi duruyor ama içerisi oldukça sade. Buradan arka tarafa doğru geçiş yapabiliyoruz. Şu an bulunduğumuz konumda farklı dönemlerde, farklı dillerde dualar edilmiş yani. Düşünsene. Ermenice ilahiler, Arapça ezanlar, Rusça ayinler. Bakın her biri ayrı bir detay. Taş aynı taş yani sonuçta ama sesler değişiyor. Abi kar inanılmaz güzel yağıyor. Yüzümüze vuruyor. Güzel de bir soğukluk var. Şu an yanlış hatırlamıyorsam bir bakalım hemen. -2'ymiş. Ama biraz böyle soğuğu hissediyorsunuz. Şimdi ara sokaklara dalalım abi. Kars Kalesi ve 12 Havariler Kilisesi'nin önemi gerçekten büyük. Ondan dolayı burayla başlamak istedik videoya. Şimdi dostlar burası Türkiye biliyorsunuz ama birazdan sanki böyle Rusya'nın St. Petersburg, ne bileyim Moskova, ne bileyim böyle farklı Rus şehirlerinde dolaşıyormuş gibi hissedeceğiz.
Hatta kendine diyeceksin ki ben neredeyim ya, yurt dışına mı çıktım falan diyeceksin. Çünkü burası Doğu Anadolu'daki klasik taş evlerden çok farklı bir mimar var yani burada. Bunun da sebebi Rus-Osmanlı Savaşı'ndan sonra Ruslar buraya işgal ediyor ya dostlar. Burada 40 yıl Ruslar yaşıyor ve Ruslar buraya sıradan bir sınır şehri yapmıyor. Burayı planlıyor. Caddeleri adeta cetvelle çizilmiş gibi ızgaralı bir sistem haline dönüştürüyor. Yani bugünkü düzenli şehir planı aslında Ruslardan kalma oluyor ve direkt karşımıza zaten meşhur, zaten Kars'ın simgeleri olan Kazevi çıkıyor. Direkt hemen meydanın çaprazında. Burada kazeti yiyebilirsiniz. Yani kazeti için en meşhur yer burası. Herkes öyle söylüyor ama biz Kars lezzetleri videomuzda gördünüz. Biz burada yemedik. Bir yerde. Biz Gazi restoranında yedik. Burada da tercih edebilirsiniz. Fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı ortalama bir porsiyon kazeti bulgur pilavıyla falan birlikte geliyor. 1500 lira gibi bir fiyatı var. Bunu da söylemeden edemeyeceğim çünkü çok fazla geldi fiyatı. Yani tamam, güzel, iyi, hoş ama yani bu kadar fazla olması bence gereksiz olmuş yani. Evet, 1000 lira bile olsa dersin ama ben 1000 liradan bir tık daha aşağı bile. Yani 5 kişilik Evet. bir aile gelse bile Aynen. burada mesela kazeti yese, sadece kazeti yese bir porsiyon. Bir de Zaten. içecekler dahil öyle böyle falan filan zaten bir 10 bin liraya Çok, bırakacak. evet, evet. Sadece bir öğünde yani. Bana fazla geldi. Ha tabii herkesin bütçesi aynı değildir. Ama genel Türkiye çapına baktığımızda bir tık fazla geldi. Standartların üstünde. Aynen. Şimdi böyle yürürken abi direkt karşınıza Otel 1924 çıkıyor. Bakın hatta bir tarafında da Dağıstan Otel yazıyor. Daha adından bile yani bir tarih kokusu olduğunu görüyorsunuz. Bu bina aslında Rus döneminden kalma bir yapı. Yani temel mimarisi 19. yüzyılın sonlarına dayanıyor. Otel 1924 aslında Kars'ın hikayesini özetliyor. Rus döneminde yapılmış bir yapı, Cumhuriyet döneminde yeni bir kimlik kazanmış. Yani bu bina hem imparatorluk izlerini taşıyor hem de Cumhuriyet'in başlangıcına tanıklık etmiş oluyor. Sadece otel olarak da kullanılmıyor dostlar. Bakın alt tarafında restoran da var. İstiyorsanız restoranta gelip buradan bir şeyler yiyebilirsiniz. Şimdi böyle Kars'ın sokaklarında yürürken özellikle kış mevsiminde çok dikkatli olmanız gerekiyor. İnanılmaz kaygan oluyor. Biz düşmedik ama Kaç çok kere fazla kaydı. düşme tehlikesiyle karşı karşıya Evet. kaldık. Yani hava direkt eksilerde olduğu için direkt böyle kayıyorsun Buz otomatikman. yapıyor. Bakın burası da Pushkin Cafe. Ey uzak ülke, güzel ülke. Ey bilmediğim ülke. Ne kendi isteğimle geldim sana ne de soylu bir atın sırtında. Beni bu yiğit delikanlıyı gençliğin ateşi getirdi buraya. Bir de başımdaki şarap dumanları. Pushkin'den bir alıntı yapmışlar. Burası da genelde Kars'a gelindiğinde uğranması gereken restoranlardan birisi de bu dostlar. Biz girmedik içeri ama akşamları genelde Evet, dolu oluyor çok. dolu oluyor ve Kafkas gösterileri oluyor. Yemekli oluyor. Sadece hani Kafkas gösterilerini izleyeyim diye giremiyorsun ne yazık ki. Yemek de yemek zorundasın. Öyle bir zorunluluk var. Kişi başı ortalama da 1500 diye 1500. Evet, hatırlıyorum. öyle yazmışlar zaten. Fiyatlar güncellenebilir. Şu an biz 2026 Şubat ayındayız. Bakın Kars'ın sokaklarından, caddesinden yürürken sağlı sollu olarak çok fazla bir şekilde peynirci dükkanları, Kars gravyer dükkanlarıyla karşılaşıyorsunuz. Bakın biri böyle sokak. Ne kadar güzel duruyor. Abi siz turist misiniz? Biz gezginiz. Yok. Yerliyiz. Turist mi zannettin? Film çekiyorlar abi Veliha. Zelihat, evet evet. Nerede abi? Vallahi Nerede? Her yerde olabilir. Genelde Hotel Çeltikov'un orada çekiliyor. Dinlemedi bile. Siz turist misiniz? Yerli turistiz onu biz. arıyorlar. Muhtemelen. Farklı bir yerden geldilerse. Hı. Ne diyorduk abi? Sağlı sollu olarak peynir satan, kaşar satan, gravyer satan dükkanlar oluyor. Bu dükkanlara girip alışveriş yapabilirsiniz. Ama bizim size özellikle alışveriş yapın diyeceğimiz bir dükkan var. Eren, Hangisi? Eren Mandıracılık. Fuat amcanın dükkanı değil mi? Evet, kesin. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda Fuat amcayla tanışmıştık. Eğer gelirseniz mutlaka uğrayın ve Ünes ve Evet. Fatma'nın selamıyla geldik deyin. Mutlaka Fuat amcamız yardımcı olacaktır Evet. size.
Kesinlikle. Ama Fuat amcamızın kendi mandırası var. Aynen. Kendi üretiyor Çağrı yani. marketlere de gönderiyormuş hatta. Çağrı marketten o yüzden gönül rahatlığıyla kaşar alabilirsiniz. Eren mandıracılık yazarsa Yazmıyormuş. Sordum. Yazmıyor Kendi muymuş? etiketlerini basıyorlarmış ama bütün kaşarlar buradan gidiyormuş yani. vay. O yüzden biz de gönül rahatlığıyla Çağrı'dan artık alışveriş yapabiliriz. Bakın şu an anlık olarak Kars sokakları bu şekilde. Dün hiç yağmadı. Sabah saatlerinde yağış başladı. Az bir şey yağdığında bile şehir hemen Bembeyaz oluyor. beyaza bürünüyor. Evet. Soğuk çünkü hava. Evet. Kar direkt tutuyor ve çok pamuk gibi yağıyor. Böyle sulu kar değil. Abi Kars'ta tek sevmediğim konular bakın. Yani iyi yanlarını söylüyoruz. Ne yazık ki kötü yanlarını da söylemek zorundayız. Yollar çok kötü. Bu sürekli kar yağdığı için mi böyle oluyor bilmiyorum ama gerçekten yollar sıkıntılı biraz. Ruslar şehri sadece estetik için değil, askeri kontrol için de planlamış. Geniş caddeler ne işe yarıyor biliyor musunuz? Askeri sevkiyatı. Yani top geçişini kolaylıkla sağlıyor. Ve dikkat edin binaların çoğu 2 katlı. Şu yeni yapılar genelde çok katlı oluyor. Eski tipik bakın o mimaride yapılan yapılar genelde 2 katlı, en fazla 3 katlı oluyor. Aşırı yüksek yapılar savunma açısından riskli görünüyor. Aynı zamanda da deprem ve sert kış şartlarına dayanıklı olması gerekiyormuş. Mesela bak şuraya doğru gidiyoruz. Şurada gördüğünüz siyah taş var ya dostlar. Bu bazalt oluyor. Hem sağlam hem de ısıyı tutuyormuş. Yani bu taş Kars'ın meşhur eksi derecelerine karşı doğal bir izolasyon görevini görüyormuş. Hem yazın serin, kışın sıcak. Çok iyi. Evet. Bu arada şapkan Evet, karlı oldu. ve buz kristallerine bakın. Oo. Bende durum nasıl? Aynı. Sakalımda. Burası Mıdıgome. Hadi girelim hanımeli restoranında yemeğimizi Kahvaltı yiyelim. var mı acaba burada? Dikkatini çeken ilk şey ne oldu? Değil mi? Bakar mısınız yani çok tatlı tabaklar, inanılmaz güzel. Ve çok da otantik bir ortam yapmışlar. Çok hoşumuza gitti. Dışarıda da çok güzel kar yağıyor. Dostlar şimdi evelik çorbası söyledik. Evelik Kars yöresine ait bir çorba. İçerisinde bulunan evelik otu oluyor. Bakın size hemen göstereyim. Bakın şöyle bir patates parçası var içerisinde. Evelik otu aslında labada ya da dağ pancarı olarak geçiyormuş. Bakın içerisinde pirinç falan var. Ispanak gibi değil mi? Tadı da zaten bildiğin hani bizim yaptığımız ıspanaklar Ispanak var ya yemeği ona gibi. benziyor gerçekten. Fatma da ayran aşı söyledi. İçinde Ama- kişniş var ya. İçinde kişniş olduğu için. Kişniş çok sevemiyoruz. Evet şimdi değiş tokuş yapacağız birazdan. Beğendin mi? Evet. Ispanak yemeği gibi ama Evet. içinde şey var. Bulgur var, mercimek var. Oo evet yoğun bir şekilde Çok var. Bir de kişniş az tadı olsa geliyor. Ayran ışığında kişniş koyuyorlar demek ki. bazı yerlerde koyuyorlar, bazı Biz yerlerde nerede koymuyorlar. içmiştik? Erzurum'daydı yanlış hatırlamıyorsam Orada yoktu ayran mesela aşı ama. orada yoktu evet. Güzel gene ya ben deneyeceğim. Dostlar tatlımız geldi. Hemen size deneyip abi tadını aktarıyorum. Biraz yoğun gibi duruyor. Çok sağ olun. Benim hoşuma gitti. Sevdin mi? Güzel. Aslında baharat karışımı yapmasa balla şeyin altındaki hamur o kadar güzel ki. Şu hamur çok güzel. Bu baharat biraz şey yapıyor, yoğunlaştırıyor, ağırlaştırıyor evet. Yemekten sonra Kars'ın sokaklarını tekrar adımlamaya devam ediyoruz. Kar yağışı hala ufak ufak devam ediyor. Arkanda bulunan bina Kars Belediyesi yani eski Rus valiliği olarak bilinen şehrin hatta ikonik noktalarından birisi burası. Yani her gelen kişinin mutlaka
burada bir fotoğrafı vardır. Kesinlikle. Akşama ayrı, gündüzü ayrı güzel oluyor. Kars Belediyesi olarak kullanılıyor şu an. Bu mimari tarz Baltık etkili Rus mimarisi. Yani Estonya, Letonya tarafında gördüğünüz devlet binalarına çok benziyor. Gösterişten çok otorite hissi yaratıyormuş dostlar. Kar manzarası ile birlikte burası artık Doğu Anadolu'da küçük bir Rus şehri gibi duruyor. Baksana yapılara ve çok da güzel kar yağıyor. Çaprazında bulunan yapı ise dostlar gene Rus dönemin planlı şehir mimarisinin bir parçasıdır. Bu yapı siyah bazalt değil, daha açık tonlu ve daha klasik çizgide. Dikkat ederseniz iki binada da aynı hizada, aynı yükseklikte, aynı sokak köşesini net bir şekilde tanımlıyor. Bu tesadüf değil. Ruslar Kars'ı bildiğin cetvelle çizmişler. Evet. Dostlar geldiğimiz konum Defterden. burası defterdarlık oluyor. Tam önünde burayı anlatan bir tabela var fakat öyle biraz silinmiş. 19. yüzyılda Baltık mimari tarzında inşa edilmiş. Bu dönemde Kars şehir merkezinde yapılmış bu mimari tarzın en iyi örneklerinden birisiymiş. 3 katlı L planlı olan taşımızın dış cephe duvarındaki yalancı sütunlar ve kartuş süslemelerle dikkat çekiciydi. Cumhuriyet'in ilanından sonra 1980 yılına kadar Kars Valilik binası olarak kullanılmış burası. Koruma altına alınmış bir bina. Burası da Kars'ın en ikonik noktalarından birisi. Burada da çok fazla fotoğraf ve video çekiliyor. Şöyle bakın size bir şey göstereceğim. Buradan böyle yürüdüğünüzü farz edin, tamam mı? Bak şimdi buradan böyle yürüyorsun. Şu köşeyi şöyle döndün. Şuranın manzarasına bak. Yurt dışına çıkmışsın gibi, yabancı bir şehre gitmişsin gibi ya da bir Rusya'nın sokaklarında dolanıyormuşsun gibi bir hissiyatı oluşuyor. Yalancı sütun dediği şeyler de şunlar dostlar. Gösteriş yani bir tık daha. Kar da çok güzel yağıyor. Karşısı da Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nın binası. Orası da Baltık mimarisi ve dün biz yürürken polis evini gördük. Polis evi de devasadı. Çok güzeldi Onun o. fotoğrafını koyacağım ben buraya. Onu çekmedik videosunu. O da gayet muhteşem bir yapıydı. Gel aşağı doğru ilerleyelim böyle bakın. Çok da güzel bir yol. Baksana şu yola ya. Şu yol çok güzel değil mi? Çok güzel. Böyle bir lisede okumak muhteşem. Böyle bir lisede okumak ister miydin? Kesinlikle. Ya da böyle bir şehirde yaşamak ister İsterdim. miydin? Ben de isterdim gerçekten. Belki de eskiden çok fazla tercih edilmiyordu burası bu kadar popüler olmadan önce. Daha sonradan çok fazla tercih edilmeye başlandı belki de ama gerçekten karakteristik yapısı olarak Kars muhteşem. Taş düşme riskine karşı saçak altına yaklaşmayın diyor. Bu uyarıları Kars'ın her sokağında, her yerinde görebiliyorsunuz. Taş düşebilir, buz düşebilir, şunlar düşebilir. Yani ondan dolayı dikkatli olmak zorundasınız Kars'ta yürürken. Çok uzun zaman olmuştu değil mi? Biz İstanbul'da kar görmeyeli ve böyle karda yürümeyeli. Yıllar oldu. En son bir güzel bir kar yağmıştı İstanbul'da, hatırlarsanız hani böyle bir anda bastırmıştı. Sonra hayat durmuştu. O zamandan sonra böyle adam gibi kar görmemiştik. Burada kara doyduk resmen. Çok güzel ya, evet. Pamuk gibi ya bir de. Evet, ne kadar güzel. Bakın hemen bu sokaktan devam ediyoruz. Bakın burası da neymiş? Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ymüş. Bina gene aynı şekilde. Baltık mimarisi binası. Çok güzel ya. Aa bak burası da farklı bir bina. Siyah taştan değil ya da dışını boyamışlar galiba bilmiyorum ama terk edilmiş durumda. Çok güzel duruyor. Bak böyle bir evim olmasını isterdim. Restore edilip aslında. Evet, aynen restore edeceksin. Çok da güzel kullanılır ya. İşlemelere bakın dostlar. Şurası da çok tatlı durmuyor mu ya? Şu açı bak. Şu açı. Telefonla hemen bir fotoğraf çekiyorum. Şu açıyla. Bakın. Nasıl durdu? Çok güzel. Hadi devam edelim.
Bu arada Fuat amcamız aradı da bizi. Onun dükkanına bir uğrayacağız. Ondan sonra Kars Hoş. gezimize devam edeceğiz. Kaymadan devam edeceğiz. Köyümüz çok güzel. Çok güzel. Sonra şimdi Rus şarkısı olduğu için hepsi biz. Şöyle bir yakalmaz, tamam mı? Daha sonra ne oluyor? Tek tabii. Dostlar bakar mısınız? Ani harabeleri yolu üstündeyiz. Kocaman bir hiçlik ya. Vallahi bembeyaz örtünün içinde. Muhteşem. Ani harabelerine geldik dostlar. Saat şu an 5'i geçti. Son girişler 5'te galiba da bilmiyorum. İnşallah alırlar. Sanırım açık ya. Şuradan bak. İnsanlar şey yapıyor. Bir şansımızı deneyeceğiz bakalım. Burası alışveriş yapacağınız nokta. Jandarma noktası. Soğuk. Bakalım girebilecek miyiz bu güzel kentin içine. Burası 2016 tarihinde Dünya Kültür Mirası listesine alınmış. Burada tarihini falan anlatan bloklar koymuşlar. Yazılar var. Bakalım girebileceğiz mi? Deneyelim. Valla kimse yok. Ve kapanış 17 yazıyor. Dostlar bakın direkt Ani harabelerine girdiğinizde sizi aslan kabartması karşılıyor. Burası şehrin ana giriş kapısı. Aslanlı Kapı olarak gözüküyor. Kentteki ticari dokuya ulaşarak 700 metre boyunca devam eden ve nihayetinde Ebul Manulçeh Camii'nde sonlanan yolun başlangıç noktası burası. İsmini üzerindeki Büyük Selçuklu İmparatorluğunu temsil eden aslan figüründen almıştır. Aslan kabartma tekniğinde batıya doğru yürür vaziyette resmedilmiştir. Ancak yüzü, gövdesi ve ince kıvrımlı kuyruğuyla maalesef tahrip edilmiştir. Aslanın ağzından vaktiyle aşağıdaki havuza su aktığı bilinmektedir. Burası dostlar zamanında 100.000 kişinin yaşadığı kocaman büyük bir tarihi coğrafyaymış. Dostlar bakın baştan anlatalım. Burası taş varmış deyip geçilecek bir yer değil. Şimdi sen benimle yürüyormuşsun gibi düşün. Biraz yollar çetrefilli. Dikkatli geçelim. Rüzgar var. Uçsuz bucaksız bir bozkır var. Ortasında koca bir şehir. Bakın arkadaşlar. Uçsuz bucaksız ta ilerleri az az gözüküyor. Burada zamanında 100.000 insan yaşamış. Orta Çağ'da Ermeni Bagratı Krallığı'na başkentlik yapmış. Burası öyle küçük bir şehir falan da değil yani 100.000'e yakın nüfustan söz ediliyor. O dönem için inanılmaz büyük bir sayı. Hatta 1001 kiliseli şehir olarak da anılıyormuş. Yani ihtişamı siz düşünün dostlar ya. Bakın. Ani tek bir medeniyet şehri değil. Ermeni başkentlik yapıyor. Bizanslar geliyor. Bizanslardan sonra Selçuklular geliyor. Sonra Gürcüler geliyor. Sonra Moğollar geliyor. Yani şehir sürekli el değiştiriyor. Ve bak burada bunu da hissediyorsun. Çünkü bir yapıya bakıyorsun. Ermeni mimarisi, biraz ileride İslam etkisi, biraz ileride başka bir dönem olarak karşınıza çıkıyor yani. Birazdan bunları net olarak göreceğiz. Hava biraz puslu. Soğuk. Soğuk. Vallahi soğuk. Saat 5'i geçti ama kapılar açık. Biz girdik. Normalde müze kartla giriliyor. İlerleyelim bakalım. Biraz gezelim. Tamamını gezmeden Zaten mecburen evet, çıkarız. çok Saat de karanlığa geç. kalmadan. Evet. Saat de geç olacak çünkü. Karanlığa kalmayalım. Birkaç tanesine görelim. Ardından
dönüş yaparız. Çünkü hava da gerçekten soğuk. Bir de bizim eldivenlerimiz de yok. Eldivenlerimizi unutmuşuz İstanbul'da. Evet. Ondan dolayı üşüdük. Dostlar, hava gerçekten sağlam soğuk. Bakın ne şartlar altında çekimler yapıyoruz. Geziyoruz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı da unutmayın. Daha fazla kişilerin önüne düşsün. Selçuklu Çarşısı olarak geçiyor burası. Bakın zaten sağlı sollu çarşı şeyleri var. Dükkanlar var. Şu karşımızda parmağımın ucunda gösterdiğim yer Ani Katedrali olarak geçiyor. Normalde oranın üst katına çıkılıyor. Gizli bir yol var. Ben daha önceden çıkmıştım. Fakat şimdi çıkmayacağız. Bizim direkt gitmek istediğimiz nokta tam karşımızda bulunan Anadolu'nun Türklere kapısı açılmadan önce 1071 Malazgirt Savaşı'ndan önce Selçuklu burayı fethediyor. Selçuklu burayı fethettikten sonra buraya Sultan Alparslan bir cami yapıyor abi. Bu caminin adı da Ebu Manul Çeh Camii. Burada Cuma namazı kılınıyor ve Cuma namazı kılındıktan sonra 1071 yılında Malazgirt Savaşı'na doğru buradan yola çıkıyorlar abi. Ondan sonra 1071 yılında Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'nun kapısı Türklere açılıyor. evet. Ondan dolayı bu caminin önemi büyük dostlar. Yani buranın da önemi büyük de. Şimdi biraz da geç vakit olduğu için biz direkt sadece bir camiye uğrayacağız. Şuralarda falan hep parmağımın ucunda görüyorsunuz. Bir sürü böyle gezilmesi gereken noktalar var burada. Fakat geri dönüşümüz de biraz zaman alacağı için yaklaşık 15 dakikadır yürüyoruz. Bir 15 dakikadır da geri yürüyeceğiz. Karanlığa kalmayalım çünkü hiç ışıklandırma yok. Ondan dolayı. Bakın böyle zaman zaman da bilgilendirme tabelaları koymuşlar. Hani dedim ya şurası Selçuklu Pazarı diye. Bakın Selçuklu Çarşısı Aslanlı Kapı'dan başlayarak Ebul Muameran Camii. Manul Şeyh diyorum ama aynen Ebul Manur Şeyh Camii'ne kadar uzanıyor yani. Burası 11. yüzyılın sonlarından başlayarak 12. yüzyıl boyunca ekleme ve yenilemeleriyle sürekli değişen ve gelişen dinamik bir çarşı niteliğine sahiptir. Ebul Manul Şeyh Camii'ne gelmiş bulunmaktayız. Şurada bir hayvan figürü var gibi ya. Hangisi? Şu. Yok. Orası duvarmış, yıkılmış. Evet. O içindeki taşlar. Figür gibi duruyor ama. Camiye açık mı bakalım. Caminin kapısı açık, güzel. Hem biraz ısınırız, şu keskin soğuk şeyini atlatırız. Evet. Camiye geldik dostlar. Şurada botlarımızı bir hemen çıkartalım. Bu camiyle ilgili çok farklı bir şey belirteceğim şimdi size dostlar. Buradan pencereden baktığımızda aşağıda bir köprü görüyoruz. Bakın yakınlaştırayım hatta. Köprü abi İpek Yolu Köprüsüymüş bu. Ve zamanında buradan karşıya geçiliyormuş. Ve bu bulunan kısım, bu gördüğümüz dere Arpaçay olarak geçiyor. Ve karşısı da hemen Ermenistan abi. Bakın. Burada şu an sis var gözükmüyor ama normalde Ermeni kuleleri falan gözüküyordu. Ermenistan bayrağı falan da vardı bir yerde. Tam sınır bölgedeyiz yani şu an. Gel şuradan bakalım bir de. Bakın buraya oturma yerleri yapmışlar. Direkt abi gördüğümüz konum. İpek Yolu Köprüsü'nü görüyoruz. Tabii köprü şu an yıkık vaziyette. Direkt şu karşısı olduğu gibi Ermenistan. Burası Türkiye abi. Arada bir Arpaçay var. Şu an dönüşe geçtik de dostlar, tam dönüşe geçtik. Bakın arkamızda Ebul Manul Şeyh Camii'nden ezan okunuyor. Akşam ezanı okuyor şu an. Dediğim gibi hepsini ne yazık ki gezemiyoruz çünkü akşam ezanını okuyor. Bir 15-20 dakika sonra karanlık çökmeye başlar. Tam da biz zaten kapıya yürüyene kadar bir 10-15 dakika geçecek. Dostlar anladığım kadarıyla saat 5'te gişeler kapanıyor. Ama kapılar açık vaziyette. Biz girdik. Kapılar açık. Saat şu an 6 olmuş.
Yani bir camiye gittik geldik. Yaklaşık 1 saat neredeyse geçmiş. Yani bir 40 dakika falan olmuş. Gerçekten mesafe uzun. Bir de diğerlerine gitmeye kalksak zaten buradan en aşağı 2 saate çıkamazsınız yürüyerek gezdiğinizde. Ama bir de body'ler var, böyle golf arabaları olur ya. Onlardan var. Onlarla da gezebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Fena haldeydim. Bilginiz olsun, Ani harabelerine gelirseniz, çok sıkışırsanız bakın burada bu köşede tuvalet var. Tam bayrağın dibinde. Haberiniz olsun. Kar yağdığında, her yer bembeyaz olduğunda, hava kararmaya yakın böyle bakın masmavi bir görünüm ortaya çıkıyor gökyüzünde. O çok hoşuma gidiyor benim. Dostlar bakın Kars'ta olduğumuzu daha nasıl ifade edeyim. Görüyorsunuz. Nasıl buzullar var. Bu videomuzun sonuna gelelim mi? Evet, bu videonun sonuna geldik artık. Güzel bir Kars vlogu oldu. Aynen. Tatlı oldu. Bugün şunu da yaptık dostlar. Size söylemedik. Ani'ye gitmeden önce biz Fuat amca ile beraber bu havalimanı tarafında bulunan Karacaören köyüne gittik. Karacaören köyünde de zamanında Almanya'dan Rusya'ya sürgün edilmiş, Rusya'dan da buraya sürgün edilmiş Almanlar varmış. Yani onlarla bir video çekmek istedik açıkçası. Gittik bulduk da şu an Karacaören köyünde 2 kardeş kalmış. 2 kardeş yaşıyorlar. Ta o dönemlerden beri, yani dedeleri falan gelmiş. Onlarla güzel bir röportaj yapacaktık. Adam çok istemedi. Yapacak da bir şey yok. Zorlamadık da. Ondan dolayı o kısmı çekmedim. Ama Fuat amcanın bir tanıdığı vardı orada. Onun evine ufak böyle bir yarım saatlik bir misafir konuk olduk. O abimiz gayet çok güzel, misafirperver bir şekilde bizi ağırladı. Kamera kaydını açmadım ne yazık ki. Birkaç belki fotoğraf çekmiş olabiliriz evin içinden. Bir Kars'ta da yani köy hayatını gösteren ana da şahitlik ettik açıkçası, yani bir köy evine girmiş olduk. Evet. Köy evinde nasıl yaşam olduğunu gözlemlemiş olduk. Kocaman da böyle yarım metre duvarlar falan vardı. Sonrasında Ani harabelerine geldik. Ani harabelerinde de günü batırdık. Şimdi merkeze geldik. Artık bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın bambaşka bir macera bizi bekliyor. Fuat amca bize Kars kaşarı, Kars peynirinin nasıl üretildiği bir mandıraya götüreceğini söyledi. Hatta burası Boğatepe köyü olacak. Sonraki videoda izleyeceksiniz. Boğatepe köyü de meşhurdur zaten. Bilenleriniz bilir. Yarın Boğatepe köyünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne güzel olmuş papağan. Kara papak mı diyorlardı ona? Galiba. Bu arada Kars'ta yürürken çok dikkatli yürümeniz gerekiyor. Her an kayma riskiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz.